Herkese merhaba, ben Anya. Burası da benim mutfağım. Yabancı bir gelinden tarif almak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün Anya'nın mutfağında sizlerle beraber efsane lezzetli elmalı kurabiye yapacağız. Elmalı kurabiye herkes tarafından çok sevilen bir kurabiye. Çay saatlerine çok yakışan bir kurabiye. Ben de size bugün hem tam kıvamında çok güzel bir tarif vereceğim. Hem hamuruyla hem iç harcıyla. Ve de birkaç değişik şekil kurabiye şekli göstereceğim. Öylece hem ailenizi hem misafirlerinizi şaşırtacaksınız. O zaman kurabiye yapılışına da geçebiliriz. Şimdi kurabiye yapılışına ilk önce kurabiyenin iç harcıyla başlayacağız. Şöyle 3 tane elmam var. Büyük boy. Onların kabuklarını soyacağım. Ve rendeleyeceğim. Ve kabukları soyulmuş elmaları rendeliyorum. Evet, 3 elmamı da rendeledim. Şimdi artık bu elmaları tavada karamelize işlemlerine geçeriz. Şimdi tavamızı ocağa aldık. Altını açtık. Burada 20 gram kadar tereyağı var. İlk önce onu tavaya alıp eriteceğim. Ondan sonra da şeker ekleyeceğim üzerine. İlk önce şekeri eritmem gerekiyor ki ondan sonra elmalar iyice karamelize olsun. Şimdi tereyağı eridi. Üzerine şekeri boşaltıyorum. Ve şekeri eriteceğim. Hafif karamelize olmaya başlayınca da elmayı ekleyeceğim üzerine. Burada neden ilk önce elmayı eklemedim? Çünkü elmanın böyle hafif marmelat şeklini almasını istiyorum. Bu şekilde çok daha lezzetli olur kurabiyenin içindeki karamelize olmuş elma. Evet, şeker böyle hafiften köpürmeye başladı ama daha erimedi. O yüzden devam ediyoruz. Hafif böyle bu şekilde altın rengi almaya başladığında o zaman elmaları ekleyeceğiz. Ama sürekli karıştırmamız gerekiyor ki altı da yanmasın tabii. Evet, gördüğünüz gibi şeker karamel rengini aldı. Artık elmaları ekleyebiliriz. Şimdi bakın, karamel böyle elmaları sarmaya başladı. Elmalar iyice pişene kadar böyle karıştıra devam edeceğiz. Şimdi ben elmaları 6-7 dakika kadar karamelize ettim. Artık istediğim kıvama geldiler. Üzerine yarım su bardağı kadar ince çekilmiş ceviz ekliyorum. Ve biraz tarçın ekleyeceğim. Biraz bol eklemek istiyorum. Tarçın elmaya çok yakışıyor. Ve tarçınlı olur. Elmalı kurabiyenin de tarçın kokusunda çok güzel oluyor. Evet, artık elmalı harcımız da hazır. Kapatabiliriz. Ocağın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakacağım. Biz de bu arada hamuru hazırlamaya geçelim. Şimdi kurabiye hamurunu hazırlamaya başlıyoruz. İlk önce burada 250 gram tereyağı var. Yumuşamış, oda sıcaklığına gelmiş. Yumuşak. Üzerine şöyle yarım su bardağı, birazcık fazla pudra şekeri. Onu da ekledik.
üzerine bir yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı yoğurt ekledik. Şöyle bir karıştırmak istiyorum. İlk önce spatula ile karıştıracağım. Ondan sonra elle gireceğim artık yoğurmak için. Şimdi hamurun üzerine bir paket vanilin ve yarım paket kabartma tozu var. Onları ekledim. Burada da 3,5 su bardağı unum var ama kontrollü ekleyeceğiz. 3 su bardağı yeterli olabilir. 3,5 koydum buraya ama belki buçuğunu kullanmayabiliriz bile. Hamurun durumuna bakacağız. Böyle azar azar ekleyeceğim. Ve dediğim gibi sonra artık elle yoğurmaya başlayacağım. Yumuşak, elle yapışmayan bir hamur elde edene kadar devam edeceğiz. Şimdi benim hamurum son yarım bardağı da alacak gibi. Toplam 3,5 bardak un gitti. Ama siz yine unlar farklılık gösteriyor. Siz yine hamurunuza göre ayarlarsınız. İlk önce 3 bardak ekleyin. Baktınız ki yapışıyor, çok yapışkan. Yarım bardak daha eklersiniz. Ama daha fazlasına da gerek yok. Şimdi benim hamurum toparlandı. Tam kıvamına geldi. Ben onu şöyle buraya alacağım. Biraz da burada yoğuracağım. Bakın yumuşak, yapışmayan bir hamur. Evet, toparladık ve artık iç harcını doldurmaya ve şekil vermeye geçebiliriz. Ben size birkaç farklı şekil göstereceğim. Kurabiyelerin katlanışını siz de kendinize artık sevdiğinizi ve size uygun olduğunu seçersiniz. O şekilde katlarsınız. Şimdi ilk şeklimiz için şöyle hamurdan büyükçe bir parça alacağız. Hatta biraz daha. Şöyle bir beze yuvarlak hale getirelim. Ve bunu merdane yardımıyla açacağız. Çok ince olmayacak. Yarım, yani 5 milim kalınlığında açalım. Hamur yumuşak ve merdaneye yapışabilir. O yüzden şöyle dikkatlice ortadan kenarlarına doğru açalım. Evet. Şimdi şu düzgün olmayan kenarlarını ben buradan alıyorum ve şöyle bölelim hamurumuzu bu şekilde. Şimdi harcımı şuraya alayım. Şimdi şöyle geniş kısmına harçtan biraz bıraktık ve sarıyoruz rulo şeklinde, bu şekilde. Bu en kolay şekil verme. Şimdi ikinci şeklimize geçelim. İlk yaptığım şekilde kurabiyeleri tepsiye aldım. İkinci şekilde aynı şekilde aynı büyüklükte bir parça hamur aldık ve yine merdane yardımıyla açacağız. Şimdi bu hamuru ben 4'e böleceğim. Ve şöyle ya roller bıçakla ya da normal bıçakla şöyle kenarlarından 3'er tane kesik atıyorum. Şimdi harcımdan şuraya ortasına harcımı aldım ve iki tarafından tutup ortaya doğru kapatıyorum. Şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi bu tarafı kafes gibi oldu. İç harcıyla böyle bir şekil. Şimdi üçüncü kurabiye şeklimiz için aynı şekilde bir beze alacağız. Aynı şekilde merdaneyle açacağız.
Ben şöyle çay bardağı yardımıyla yuvarlak şekiller keseceğim. Fazla hamurları alalım. Bu yuvarlaklardan 2 tane şekil göstereceğim size. Biri böyle çiçek buketi gibi. Buraya bayağı küçük oldu daireler. Az bir harç koyuyorum. Bu şekilde 2 yandan katlıyorum ama sadece yarıya kadar yapıştıracağım. Şu şekilde. Yarısı açık kalacak. Çiçek buketi gibi. Şimdi bir şekil daha gösterelim. Aynı yuvarlağın içine bir miktar iç harcı bırakıyorum. Ve 2 yandan ortadan ortaya doğru tam ortadan yapıştırıyorum. Şu şekilde fiyonk şekli aldı. Bu da çok şık bir sunumlarda böyle minik lokmalık kullanabilirsiniz. Şimdi sonraki bir şekle geçelim. Hamurdan şöyle mandalina kadar mı diyelim büyüklüğünde bir parça hamur aldım. Ve onu artık merdaneye gerek yok. Elle bastırarak açıyorum. Üst tarafından ortaya doğru kesikler atıyorum. Yarısına kadar. Alt tarafına harç yerleştireceğim. Şöyle. Ve alttan üste doğru bu şekilde kapatacağım. Şöyle yarım ay şekline getirip şeklimiz bu. Şimdi son şeklinde göstermek istiyorum. Şöyle yine bir parça hamur aldım. Şöyle patates kesicisi kullanacağım. Onun şu tırtıklı yüzeyinden faydalanacağız. Şöyle üzerinde açıyoruz bastırarak. Ortasına harçtan bıraktık. Ve iki taraftan ortaya doğru kapatıyoruz. Hafifçe kaldırınca şöyle bir şekil almış oluyor. Şimdi ben bütün kurabiyelerimi tepsiye dizdim. Yaptığım şekilleri görüyorsunuz. Fırını da önceden 170 dereceye ısıttım. Şimdi orta tarafa alt üst ayarda kurabiyelerimi atacağım ve yaklaşık 35-40 dakika kadar pişireceğim. 35 dakika geçti. Kurabiyelerimiz fırından çıkıyor. Fırından çıkan kurabiyelerimizin üzerine de pudra şekeri serpiştireceğiz. Çok güzel oldular. Evet, servise geçebiliriz. Elmalı kurabiye tarifimiz de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi şekillerden de en sevdiğinizi seçerseniz ona göre şekil verirsiniz. Tarifimi yaparsanız da video altında yorum bırakabilirsiniz. Umarım size faydalı olmuşumdur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna da açarsanız öylece hiçbir videomu kaçırmamış olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.